Bugün kursta talebemizin bir tanesinde bir şey şahit olduk. Cüz okutuyoruz. Yani elif bağ okutuyoruz. Dedi ki tam elif bağın ortasında hocam dedi bir şey soracağım dedi. Sor dedim oğlum. Ondan sonra siz dedi evde dedi kavga ediyor musunuz dedi. Dedim oğlum bu soru nereden çıktı? Niye böyle bir şey sordun dedim. Yok dedi hocam merak ettim. Anladım ki çocukta bir şey var, tamam mı? Tam da anlatmaya çalışıyor. Böyle 10 yaşlarında falan bir şey. Oğlum dedim hayır merak ettim dedim. Niye sordun? Dedi ki hocam bizim evde dedi her gün dedi kavga var. Bak çocuğa nasıl işlemiş. Zannediyor ki onların evinde her gün kavga var. Her gün o kavga bütün evlerde de aynısı oluyor. Annemle dedi babam çok tartışıyorlar. Çok bağırışıyorlar, küfrediyorlar birbirlerine, hakaretler ediyorlar. Merak ettim sizde de aynısı oluyor mu? Dedim oğlum yok bizde böyle bir şey yok. Her evde olacak diye de bir şey yok dedim. Güzel bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü anladım çocuğun psikoloji biraz bu yönden dolayı sıkıntıya girmiş. Yahu anne babalar siz ne yapıyorsunuz ya? Ya siz evlerinizin içerisinde kavga ederken farkında mısınız bir tehlikenin de orada oluştuğunu? O tehlike ne biliyor musun? Senin çocuğun o kavgaya şahit oluyor. Senden ne gördüyse onu öğreniyor. Onun aynısını dışarıda okulda da yapıyor. Aynı tepkiyi veriyor. Sen baba anneye nasıl küfür ediyorsan çocuğun da dışarıda aynı küfürleri konuşuyor. İşte tehlike bu. Oluşan tehlike bu. Ya farkında değiliz çocuklarımızın zayi olduğunu. Biz boşuna demiyoruz şu Kur'an kurslarına gönderin şu çocuklarınızı. Sokaklarda zayi olmasın diye söylüyorum. Artık evlerinizin içinde de zayi olmasın bu çocuklar. Yani gerçekten evlerinizin içinde de zayi olmasın. Soruyorum oğlum evinizde namaz kılan var mı? Hani en azından oradan bir yerden yakalayayım diyorum. Tamam mı? Yok diyor hocam ne annem kılıyor ne babam kılıyor diyor. Ben de diyor birkaç kere diyor kılmaya biz mescitte kılıyoruz tabii ki vakit namazları çocukları da katıyoruz ama işte bizim belirli bir saatten sonra kursumuzu bitiriyoruz. Çünkü o kendi işlerimiz de var. Onlarla uğraşıyoruz. Evde de birkaç hani kılmaya çalışıyorum. Babam bana bağırdı çağırdı. Daha yaşın kaç senin? Abicim onun yaşı hadi ufakta kızdı. Senin yaşın kaç abi sen daha neyi bekliyorsun? Bak gördünüz mü? Ondan sonra da bu çocuklar sokaklarda her şeyi öğreniyorlar. Bütün ne kadar rezil bir şey varsa öğreniyorlar. Sonra da diyorsun ki ya benim çocuğum bunları nereden öğrendi? Senin çocuğun bunları nereden öğrendi biliyor musun? Onun temelini sen hazırlamışsın zaten. Hazırladın. Resmen altın tepsiyle sundun çocuğa. Çünkü evin içerisinde kavgalarınız küfürlü, ahlaksız bir şekilde olduğu için çocuk oradan kapmış. Sen de altın tepsiyle sundun çocuğa. Çocuk aynısını sokakta yapıyor. Sonra da nereden öğrendi? Senden öğrendi. Ya o çocuğun mebalini yarın sen Allah'ın huzuruna çıktığın vakitte nasıl vereceksin? Çocuk namaz kılıyor. Yaşın kaç diyorsun? Ya bırak kılsın abi. İstersen 1 yaşında olsun ya. Kılıyorsa o çocuğu engelleme ya. Daha yaşın kaç? Hafta sonları mesela biz kışın Kur'an kursu yapar çoğunlukla. Kursa gitmeyeceksin cumartesi. Otur dersini çalış. O çocuk zaten okulda çalışıyor dersini. Hafta sonu da gelsin. Allah'ını bilsin, peygamberini bilsin, Kur'an'ını bilsin. Abdest nasıl alınır bilsin, gusül abdestini bilsin. Ya gusül abdesti bilmeyen hala 16, 17, 18 yaşlarında, 20 yaşlarında adamlar var ya, gençler var ya. Şahit olduğum var ya, gelip gusül abdesti nasıl alınır diyen, soran var ya. 17, 18, 19 yaşlarında. Çocuklarımıza böyle itiyoruz ya biz. Çocuklarımızı kötülüğe itiyoruz. Kötülüğün içine bildiğin daldırıyoruz ya. Sonra o çocuk sokakta zinayı da öğreniyor. O çocuk sokakta sarhoşluğu da öğreniyor. O çocuk sokakta kumarı da öğreniyor. O çocuk ahlaksız ne varsa sokakta öğreniyor. Hele şimdiki gençler şöyle 12 yaşlarına geldiği zaman ellerinde bir tesbih, her köşe başında birer tane var onlardan. Hepsi birer büyük Polat Alemdar olmuşlar. Ya vallahi hepsi bir mafya babası. Her sokağın başında bir mafya babası geziyorlar. Yani tek de kalmıyor. 3-5 grup böyle bu mahallenin ağası da benim, paşası da benim edasıyla geziyorlar. Sonra bu çocuk gidiyor madde bağımlısı oluyor. Niye biliyor musun? Anne babanın ilgisizliğinden. Aman büyüdü de git çocuğum sokakta oyna. Git benim bir dünya işim var. Çocuk geliyor annesine bir şey anlatacak ya. Ya bir şey soracak bu çocuk sana bir şey soracak annesi ya. Git sokakta. Ama çocuğum git sokağa çık. Şimdi uğraştırma benim bir dünya işim var. Akşam baba eve geliyor işten. Kapıdan içeri girerken Allah'ın selamı yok, kelamı yok. Yok yani. Kapıdan içeriye giriyor. Hemen hareket şu. Akşama ne pişirdin? Bir evin içine girerken selamünaleyküm de. Şöyle güler yüzden bir gir evin içine. O evin içindeki hane halkı da senin o güler yüzünü görüp
Onlar da aynı bir şekilde güler yüzle yaklaşsınlar sana. Ve aleykümselam desinler. Hanımın bugün günün nasıl geçti de. O da sana sorsun bey bugün işin nasıl geçti? Yorucu muydu? Yok. Hayal kaldı. Bunlar hayal oldu yani. Kapıdan içeriye giriyoruz. Gidiyor. Akşama ne yemek yaptın? Bu hareket. Ondan sonra senin çocuğunla bak görüyor musun? Dıngır dıngır çalıyor işte. Bak bunlar genç. İşte bak şimdi biz video çekerken orada müziğin sesini fıldır fıldır açtı gidiyor. Buyurun. Yetişme şekli. Anne zaten akşama kadar nerede kadın topluluğu var? Oradalar dedikodu. Kadın topluluğunu bulamadı telefonla dedikodu. Kaynanasını keser annesine. Görümcesini keser annesine. Eltisini anlatır annesine. Bugün kaynanam ne yaptı biliyor musun? Dedikodu. Ya işte çocuk da geldiği zaman sana bir şey sorduğu zaman git çocuğum Allah'ın sizin bir dünya işim var. Ondan sonra git kapının önünde oyna. Git sokağa çık sokakta oyna diyorsun. O çocuk merak ettiği soruyu sana soramadan çıkıp gidiyor. Aramıyor abi de. Bir de böyle bir şey var. Akşam saat 10 olmuş 11 olmuş. Benim çocuğum nerede?